Arkadaşlar telefon, tablet ya da bilgisayarınızın ya da herhangi bir aletten bu videoyu izliyorsanız o videonun ses ayarlarıyla oynamayın. Çünkü problem sizin aletinizde değil. Benim sesimde çok hastayım. Borazan gibi çekiyor olabilir sesim. Ama ben hasta olduğum halde sizlere yine bir video çekmek ve sizleri bazı konularda yine bilgilendirmek istiyorum. Hadi hemen videomuza geçelim bakalım. AAS yani anabolik androjenik steroidler gibi eğitim güçlendiricileri ve sert maddeleri sıklıkla kullanan herkes alımın başlangıcındaki dozajın önemini bilir arkadaşlar. Vücudunuza maddeye yavaş yavaş alışması için zaman vermelisiniz. Tutarlı ve verimli bir antrenmanla performans sınırınıza ulaştıysanız ve daha fazla kas kütlesi, daha fazla tanım, güç ve enerji elde etmek istiyorsanız o zaman en yaygın kullanılan steroidlerden biri olan trenbolon hekzahidrobenzil karbonat yani parabolan daha fazla gelişmenize yardımcı olabilir. Daha fazla kas kütlesi, daha iyi performans ve mükemmel bir tanımlanmış vücuda sahip olmak kulağa hoş geliyor değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar videoma başlamadan önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Böylelikle bütün videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Şu anda ekranda çıkan Instagram adresimden beni takip edip gün içinde yaptığım bilgi dolu hikayeleri de ve daha önemlisi Reels ve gönderilerimi de görün diyorum ve hemen videoma geçmek istiyorum arkadaşlar. Bu videoda sizlere bu etken maddeyi açıklayacağım arkadaşlar. Ama öncesinde videonun içeriğini kısa maddeler halinde sizlere sayayım ki sizleri neler bekliyor anlayın. Trenbolon hekzahidrobenzil karbonat yani parabolan nedir? Bu steroidin etkileri ve yan etkileri nelerdir? Trenbolon hekzahidrobenzil karbonat yani parabolan nasıl kullanılır? Bu etken maddenin nasıl istiflenmesi nasıl olmalıdır? Ve bilinecek başka şeyler nedir bu parabolan hakkında arkadaşlar? Hemen bir not. Bu video sizi anabolik androjenik steroidler ve trenbolon hakkında bilgilendirmeye amaçlamaktadır arkadaşlar. Bu maddelerin ticareti, edinimi ve kullanımı birçok ülkede yasaklıdır. Amacım sizleri bu maddeler hakkında bilgilendirmek. Bu maddelerin tüketimini teşvik etmiyor veya sizleri bu maddelere yönlendirmek istemiyorum arkadaşlar. Hadi hemen maddelerimize geçelim. Parabolan nedir? Trenbolon hekzahidrobenzil karbonat esas olarak vücut geliştirme sahnesinde ve güç geliştirme rekabetçi sporcularda bilinen bir anabolik steroiddir arkadaşlar. Diğer trenbolon veya kısaca tren bileşiklerinin aksine bu bileşiğin uzun etkili bir etkisi vardır ve bu nedenle çok az sıklıkta uygulanması gerekir. Bu da kullanımı daha keyifli hale getirir. Bu steroid vücut geliştiricilerin yüksek kaliteyi korurken hızlı kütle ve güç kazanımları elde etmelerine yardımcı olmasıyla bilinir. Bu bileşik tüketen sporcunun vücudunda çeşitli etkilere sahip olabilen en güçlü enjekte edilebilir steroidlerden biridir arkadaşlar. Anabolik bileşeni güçlüdür ve androjenik etkisi de diğer steroidlere kıyasla orta düzeydedir. Trenbolon hekzahidrobenzil karbonat diyetlerde, yarışmalara hazırlıkta ve kas ve güç geliştirmede tanım için popüler bir aktif bileşendir arkadaşlar. Peki trenbolon hekzahidrobenzil karbonat yani parabolan steroidi neler yapabilir? Diğer herhangi bir steroid gibi trenbolon hekzahidrobenzil karbonat da faydaları ile birlikte kullanıcı üzerinde olumsuz etkilere sahiptir arkadaşlar. Bu nedenle aktif bileşenin sorumlu ve profesyonelce kullanılması güvenli ve etkili bir tedavi elde etmek için çok önemlidir. Sporcunun sağlığı her zaman ilk unsur olmalıdır arkadaşlar. Anabolik steroidler hakkında çok daha fazla bilgiyi yukarıda çıkan sekmeye tıklayarak elde edebilirsiniz arkadaşlar. Trenbolon hekzahidrobenzil karbonat yani parabolanın bir de etkisine bakalım. Aktif madde trenbolon hekzahidrobenzil karbonat kısa sürede çok sayıda yüksek kaliteli kas oluşturmak için kullanılır arkadaşlar. Kas kütlesindeki artışa ek olarak az miktarda su depoladığı için kasların sertliğine de bir artış gözlemlenebilir. Bu da tanımlanmış kuru kaslara sebebiyet verir. Ek olarak anabolik androjenik steroid güçlü bir antikatabolik etkiye sahiptir ve diyette kas yıkımını önler. Aynı zamanda steroid yağ yakımını hızlandırır. Bu nedenle diyeti hızlandırabilir ve özellikle diyetin sonunda mükemmel form için çok pratik bir yardımcı olabilir sizlere. Son olarak parabolanın kullanıcının cinsel aktivitesini arttırdığı da bilinmektedir. Arkadaşlar şimdi size trenbolon hekzahidrobenzil karbonat ile yapacağınız bir kürün avantajlarını maddeler halinde sayayım. Nedir bunlar? Hızlı kas kazancı, kaliteli kuru kas, artan yağ yakımı, kas yıkımını önlemesi, gelişmiş libido, uzun süreli etki sayesinde uzun enjeksiyon aralıkları arkadaşlar. Trenbolon
hexahidrobenzil karbonatın yani parabolonun bir de yan etkilerine bakalım. Güçlü etkisi nedeniyle bu preparatın yan etkileri de göz ardı edilemez arkadaşlar. Steroid aromatize olmamasına ve dolayısıyla jinekomasti yani erkek meme büyümesi oluşmamasına rağmen gerçek yan etkiler arasında aşırı terleme ve artan saldırganlık sayılabilir arkadaşlar. Ek olarak uyku bozuklukları, kötü kan lipidleri ve buna bağlı olarak artan kardiyovasküler hastalık riski gibi yan etkiler de ortaya çıkabilir bu ilacın kullanımında. Aktif madde vücudun kendi hormon üretimini baskılar. Bu nedenle steroidi almayı durdurduktan sonra doğal hormon dengesini yeniden oluşturmak için bir tedavi süreci şarttır. Sporcular ayrıca testiküler atrofiyi önlemenin yollarını da öğrenmelidir arkadaşlar. Trenbolon hexahidrobenzil karbonat kullanımını kadınlar ve yeni başlayanlar için kesinlikle önermem arkadaşlar. Hadi bir de trenbolon hexahidrobenzil karbonat yani parabolonun uygulanmasına bakalım. Bu trenbolon 5 ila 7 günlük bir yarı ömre sahiptir ve haftada 2 ila 3 kez enjekte edilebilir arkadaşlar. Genellikle sadece diğer aktif bileşenlerle kombinesi yaygındır. En sık kullanılan enjeksiyon miktarları 100, 150 ila 200 veya 250 mg'dır. Bu nedenle miktar sporcunun boy ve kilosunun yanı sıra hedeflerine ve antrenman seviyesine bağlıdır ve her zaman bireysel olarak belirlenmelidir. Bu konuda yardımcı olmak isterim tabii ki sizlere. Yapmanız gereken Instagram adresinden beni takip etmeniz arkadaşlar. Trenbolon hexahidrobenzil karbonatın bir de yığınlarına bakalım arkadaşlar. Daha önce de belirttiğim gibi bu steroid her zaman diğer aktif bileşenlerle birleştirilmelidir. Burada çok önemli bir not vermek istiyorum size. Her ne kadar birçok kişi tarafından yanlış bilinen bir teori, tren ile dekanın birlikte kullanılması bu ilaç ile aslında mümkündür. Bu konuyu başka bir videoda ya da başka bir platformda yapacağım canlı yayın ile sizlere detaylı bir şekilde anlatırım arkadaşlar. Çünkü biliyorum birçok insan bu ikili yani tren ve dekanın aynı kürde kullanılmasının saçma olduğunu savunacak ama neden diye sorduğumda da sadece tabiri caizse geleneklerin böyle olduğu yönünde bir savunma ile karşıma çıkacaklar. Herhangi bir bilimsel kanıt ya da üzerinde yapılan çalışma olmadan sadece kulaktan dolma bilgiler ile böyle bir şeyi savunmak ne kadar doğru onu da sizin yorumunuza bırakıyorum. Ve konuyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Hani az önce demiştim ya arkadaşlar testislerde atrofi oluşabilir. İşte bunu önlemek için gonadotropin kullanılabilir arkadaşlar. Trenbolon hexahidrobenzil karbonat en iyi testosteron enaltat ile birleştirilebilir. Steroidlerin kombinasyonuna ve miktarlarına bağlı olarak döngünün sonuçları kalite bakımından farklılık gösterir. Trenbolon hexahidrobenzil karbonat hakkında bilmesi gereken diğer hususlara bakacak olursak arkadaşlar, steroid trenbolon ile bir döngüden sonra vücudun kendi testosteron üretimini tekrar uyarılmalıdır arkadaşlar. Bunu yapmanın en iyi yolu döngü sonrası terapiyi kullanmaktır. Yani PCT yapmaktır. Bu konuda yardım isteyen bütün arkadaşlar bana Instagram adresimden ulaşabilir. Böylelikle hem kazandığınız kas kütlesini uzun vadede koruyabilir hem de doğal testosteron üretiminizi tekrar artırabilirsiniz arkadaşlar. Kürünüz devam ederken vücudunuza ve özellikle karaciğerlere bir kür içi tedavisiyle etkili bir şekilde yardımcı olmalısınız. Ve hukuken bağlayıcı bir açıklama yapamam ve aslında yapmamalıyım da. Ancak bildiğim kadarıyla bu maddelerin yasal olmayan yollardan üretilmesi, kullanılması veya el değiştirmesi yasaktır arkadaşlar. Anabolik steroidler ve diğer maddeleri satın almadan ve tüketmeden önce lütfen ülkenizdeki ilgili yasal durum hakkında daima bilgi edinin. Ve ayrıca dopingle mücadele yasasına göre vücudun kendi steroid hormonunu, testosteronu içeren sentetik olarak üretilmiş anabolik steroidler 1984'ten beri yasaklanmıştır. Bu nedenle anabolik androjenik steroidlerin üretimi, ticareti, satışı veya el değiştirmesi yasaktır arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size bir soru. Türkiye'de yaşayan bireyler olarak orada trenbolonun bu esterine ulaşmak mümkün mü? Ya da bu etken maddeyi kullanan arkadaşlar var mı? Var ise yorumlar kısmına bu etken maddeyle yapılan kür sonrasında vücutlarında ne gibi değişiklikler oldu lütfen yazsınlar. Ve en son olarak arkadaşlar hiçbir videomu kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepinize önce sağlık, benim gibi olmayın kesinlikle, sonra bol kazanç ve bol sporlu günler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.